devletin, federal hükümetin topyekün konut seferberliği ilan etmesi gerekiyor. Konutlar yetmiyor arkadaşlar. Evler yetmiyor. Konut sayısı arttırılmadıkça yeni evler insanların hizmetine, kullanımına sunulmadıkça bu sorunları biz daha uzun yıllar konuşacağız. Bu net. Bakın arkadaşlar, şu anda dar gelirli olan örneğin bir vatandaşımız 2000 euro net maaş alıyor. Bu insanların en az %35'lik kısmı, yani 2000 euronun %35'ini vatandaş sadece konut kirasına veriyor. %15'lik kısmını da faturalarını ödüyor, geriye kalıyor 1000 euro, %50'si kalıyor. Bu 1000 euro ile da 2000 euro alandan bahsediyorum. Mutfak masrafı, çoluk çocuğunun ihtiyaçları ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Şimdi kazancın %50'sinin barınma ihtiyacına gitmesi demek, bu vatandaşın hiçbir şekilde para biriktirememesi, hiçbir şekilde geleceğe dair plan yapamaması, en fazla bir yıllık tatil planı yapması anlamına geliyor. En fazla şunu söyleyebilir: ben her ay işte belki 200-300 euro bir kenara koyarım, Türkiye'ye izne gideceğim zaman bu parayla giderim der. En fazla bunu yapabilir. Şimdi ben hep anlatıyorum biliyorsunuz videolarımda. Diyorum ki Avrupa eski Avrupa değil. Almanya eski Almanya değil. Bunları söylüyorum. Defalarca anlattım. Şimdi ekonomik olarak eskiye göre baktığımızda önümüzdeki yılların daha da kötü olacağını düşünüyorum ben. Ekonomik olarak. Ne öldürüyor ne de güldürüyor. Şimdi Avrupa'nın genelinin politikası bu. Artık Almanya'da para biriktirmek hayal. Diğer ülkelerde para biriktirmek hayal. Çünkü özellikle de bu koronavirüsten sonra her şeyin fiyatı %20 oranında arttı. Bu sadece Avrupa'da değil. Amerika'ya gidin, Amerika'da da böyle. Türkiye'ye gidin, %50 fiyatlar arttı. Yani dünyada diyorlar yani koronavirüsten sonra büyük sıfırlama, yeni dünya düzeni. Arkadaşlar çoktan başladı zaten yeni dünya düzeni. Ne oldu da her şeyin fiyatı bir anda %20 arttı? Ya tarlada üretilen maydanoza bile %20, %30 zam yapıyorlar. Kardeşim hani bu tarlada üretilen maydanozun hangi üretim maliyeti arttı? Hani araba alıyorsun, tamam, onların fiyatı arttı. Teknolojik bir şey alıyorsun, fiyatı arttı diyelim, tamam hadi. Maydanoza ne oluyor kardeşim? Hadi duran bir eve ne oluyor? 50 yıl önce savaştan sonra yapılmış bir evin fiyatı durduk yere %20 artıyor. Ne oldu kardeşim? İşte yeni dünya düzeni, büyük sıfırlama dedikleri hikaye bu. İnsanların ekonomileri, psikolojileri, sosyolojileri, aile düzenleri, sağlıkları, her şey bozuldu. İşte yeni dünya düzeni. Hani bilinmeyen, gizemli bir şey aramaya falan gerek yok. Kendinizden pay biçin. Cebinize 100 euroyu koyduğunuzda, Aldi'ye gittiğinizde, Real'e gittiğinizde, Rossmann'a gittiğinizde ya da diğer başka işte Lidl'a vesaire gittiğinizde geçen yıl ya da önceki yıl ne kadarlık bir alışveriş yapabiliyordunuz? Şimdi ne kadarlık bir alışveriş yapabiliyorsunuz? Hesap bu, bu kadar. Yani matematik profesörü, ekonomi profesörü olmaya gerek yok. Ben cebimdeki parayı konuşurum. Bana ne kardeşim ülkenin ekonomisinden? Bana ne? Benim cebimde para varsa, ben gidip marketten kendimi ve çoluk çocuğumun ihtiyacını karşılayabiliyorsam bundan iyisi yok. Ben mi kurtaracağım ülkeyi diyor vatandaş. Şimdi bakıyoruz koronavirüs döneminde sosyal yardımlar arttı mı? Emeklinin maaşı arttı mı? Çocuk parasına ne kadar zam yapıldı? Ben bunlara bakıyorum. Arkadaşlar, vatandaşın eğer cebinde para yoksa dünyanın neresinde olursanız olun, istediğiniz kadar hizmet yapın. Yolları altın döşeyin, okulları bilmem ne yapın. Cebinde para yoksa vatandaşın hiçbir anlamı yok. Eğer vatandaş cebine 100 euro koyup Aldi'ye gittiğinde alacaklarının yarısını alıyor,
yarısını almıyorsa o zaman vatandaşın kıyameti kopuyor demektir. Önce vatandaşı doyuracaksın, sonra da hizmetini yapacaksın. Ben buna bakıyorum. Kiralar almış başını gidiyor. Markette, çarşıda, pazarda alışveriş yapabilmek artık eskisi kadar kolay değil. Parası olana sorun yok. Eskiye göre kıyasladığımızda maalesef tablonun iyi olmadığını gözlemliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Lütfen bu ve benzeri konularla ilgili görüşlerinizi mutlaka videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Ben hepsini tek tek okuyorum. Varsa sorularınız, bunları da cevaplandırmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra bize destek olmanızı, bunun için kanalımıza mutlak surette abone olmanızı ve bu yayınlarımızı like atarak beğenmenizi hasreten rica ediyorum. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için bu beğeniler çok çok önemli. Bunun yanı sıra bizlerin ayakta kalabilmesi için sizlerin videoların altında bulunan, yayınlarımızın altında gördüğünüz katıl butonuna basarak bize destek olmanız çok çok önemli. Sizlerin de desteğini rica ediyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, gün geçmiyor ki Almanya'da bir polis şiddetiyle karşılaşmayalım. Bu sayı maalesef içinde bulunduğumuz dönemde daha da arttı. Yine Almanya'da Darmstadt, Hessen'de eczacılık yapan Doktor Okan Osman Alman polisi tarafından öldüresiye dövüldü arkadaşlar. Önce olayı anlatalım, ardından da bakalım neler oldu. Doktor Okan Osman iş yerinin yani eczanesinin önündeki park alanını belediyeden kendi müşterileri için kiraladı. Yani özel park alanı oluşturdu. Kendi müşterilerinin bu alana araçlarını park etmesiyle ilgili bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadı. Ancak bu olayın meydana geldiği gün müşterilerinin bu özel park alanında polisin ceza yazdığını müşterilerine görüyor. Ve kendisi dışarıya çıkıyor, durumu polise izah ediyor. Bu alanın özel park alanı olduğunu, belgelerin de içeride olduğunu, dükkanında olduğunu gösterebileceğini söylüyor. Ancak polis kendisini hiçbir şekilde dinlemiyor, yere yatırıyor ve yaklaşık 10 dakika boyunca tekme, tokat, joplarla dövüyor. Evet, bu olay sırasında çevrede bulunan insanlar da ne olduğunu anlayamıyor. Kimse korkudan müdahale edemiyor. Vücudunda çok ciddi zedelenmeler olan, morluklar olan Doktor Okan Osman hastaneye kaldırılıyor. Hastanede tedavi edilmeye çalışılıyor. Hastanede yatıyor. Nasıl bir dayak yediyse düşün. Görüntüler var. Biz bu görüntüleri şiddet içerikli olduğu için yayınlamıyoruz. Ancak değerli izleyicilerim, bu olay bize şunu gösteriyor. Geçmişte benzer pek çok olayla ilgili de haber yaptım biliyorsunuz. Burada resmen bir polis terörü var. Alman polisi kanun, insan hakları, demokrasi gibi kavramları herhalde unutmuş olmalı. Her ne olursa olsun böylesine bir olayla ilgili olarak bir vatandaşı, otoparkla ilgili bir vatandaşı bu hale getirenler başka bir nedenden dolayı acaba neler yapar, ne hale getirir siz düşünün. Şimdi bu olayla ilgili Doktor Okan Osman şunu söylüyor, diyor ki enteresan değerli izleyicilerim, bakın. İki polis memurunun eczanenin müşterilerine ve tedarikçilerine ceza kesmeye çalıştığını gördüm. Eczaneden çıktım ve bu park yerinin özel park alanı olduğunu ve müşterilerimize ait olduğunu söyledim dedi. Ayrıca doktor polis memurlarına park alanına ait belgelerin ofisinde olduğunu ve hemen gösterebileceğini söylemesi üzerine polis memurları hemen yere yat dediklerini söyledi.
eczacı. O an aklıma George Floyd geldi. Biliyorsunuz Amerika'daki siyahinin boğazına, gırtlağına basarak bir polis tarafından öldürülmesi olayı. Doktor Okan Osman şunları anlatmaya devam etti. Gerçekten derinden sarsıldım. Bana sürekli coplarla vurdular. Kendimi hiçbir şekilde savunamadım. Bunu kamera kayıtlarında da görebilirsiniz dedi. Doktor hastanede tedavi görüyor. Vücudunda çok sayıda morluk var. Polis olayı basın açıklamasıyla şöyle duyurdu diyor. Polis ne demiş bakalım. Devriye sırasında polis memurları bir sürücüyü park yerinde durdurmak istedi. Fakat park yerinin sahibi 35 yaşındaki eczacı polislere yüksek sesle bağırıp otoparktan hemen ayrılmaları gerektiğini söyledi. Eczacı polis memurlarıyla tartıştığı sırada bir memuru suratından hafif yaraladığı söyleniyor. Şimdi bakın, Alman polisi yalanlarına devam ediyor. Birini durdurmak istemiş. Ya müşterisi adamın park etmiş oraya. Polis ne diyor? Birini durdurdu. Tamam, durdurdu diyelim. Polisin söylediği doğru diyelim. Ne vardı da bu vatandaşımızı bu şekilde joplarla dövdünüz kardeşim? Ne vardı? Ne oldu? Ne oldu kardeşim? Bu olayla ilgili olarak Darmstadt Cumhuriyet Savcılığı ve Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'ne Doktor Okan Osman'ın avukatı polis memurları hakkında görevleri sırasında vatandaşa zarar verme gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Avukat yapmış olduğu açıklamada müvekkilim olaya karışan polis memurları tarafından sebepsiz yere coplarla dövüldü. Elimizdeki kamera kayıtlarında da anlaşıldığı gibi polis memurları aşırı şiddet davranışı gösterdiler ifadelerini kullandı. Şimdi arkadaşlar, basitçe olay şu aslında. Polis vatandaşı dövüyor, hastanelik ediyor. Sonra da utanmadan, sıkılmadan şunu yapmış, biz bu nedenden dolayı bu hale getirdik diyor. Madem böyle bir olay var, polisin söylediği doğru diyelim. Doğru diyelim. Sen polissin. Niye kardeşim joplarla adamı dövüyorsun? Etkisiz hale getir, kelepçele götür. Polis değil misin? Bunun eğitimini almadın mı? Ama polis yapmış olduğu basın açıklamasında da açık açık yalan söylüyor. Açık açık vatandaşını suçluyor. Hastaneye düşürüldüğünü bilmiyor muyuz? Görüyoruz, duyuyoruz ve biliyoruz. Ve Almanya'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi polisler dövdüler. Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Meslekten men olacak mı? Hayır. Arkadaşlar, bile bile ırkçılık yapan, cep telefonlarında kurmuş oldukları WhatsApp gruplarında Kuzey Renvesfalya bölgesinde 150 polis açığa alındı. Hiçbir tanesini Okan Osman Bey emin olun ki şu an cezaevindeydi. Polisi dövdü diyeceklerdi. Polisi dövdü diyeceklerdi. Bizim vatandaşlarımız içerisinde ben pek çok haber yaptım bu konuyla ilgili. Beni takip edenler bilir. Hakkını polise karşı savunmak isteyen, bir şey anlatmak isteyen onlarca vatandaşımızın son bir yıl içerisinde yaptığım haberlerden biliyorum. Tekme tokat dayak yiyip dövüldüğünü, etkisiz hale getirildiğini. Arkadaşlar, polis Almanya'da tekeri patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Kime çarpacağı belli değil. Bu mu demokrasi? Bu mu insan hakları? Utanmadan bir de polis merkezi açıklama yapıyor. Diyor ki birini durdurdular, işte park yeri sahibi izin vermedi. Yalan. Baştan aşağıya yalan. Baştan aşağıya riya akıyor. Hiç ben bugüne kadar hiçbir polis merkezinin, hiçbir polisin şöyle bir açıklama yaptığını duymadım, görmedim. Evet, bizim personelimiz yanlış yapmıştır dediğini duymadım, görmedim arkadaşlar. Eğer siz duyduysanız, gördüyseniz lütfen bu videonun altına yazın. Her olayla ilgili mutlaka personelini savunan açıklama yapıyorlar arkadaşlar. Bu açıklamaya şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. Bu konuyla ilgili
Lütfen görüşlerinizi siz de belirtin. Ne düşünüyorsunuz? Böylesine bir rezalet olabilir mi ya? Ne yaptı kardeşim bu insan? Ne yaptı? Akıl almaz bir olay ya. Demokrasinin, insan haklarının merkeziyim diyorsun. Bu ne kardeşim? Bu mu insan hakları anlayışınız? Bu mu demokrasi anlayışınız? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın. Sizden ricam, eğer Emekli TV'ye, kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi, like atmanızı hasreten rica ediyorum. Bunlar bizim için çok çok önemli. Daha fazla insana ulaşmamız için bunları sizlerden bekliyoruz. Maalesef ayakta kalmaya çalışıyoruz bizler de. Videoların altında bulunan katıl tuşuna basarak sizler de bize destek olabilirsiniz.